Herkese merhaba. Bu videonun konusu Excel tablolarında otomatik numaralandırma nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışacağım. İki yöntem göstereceğim. İkisini de kullanabilirsiniz. Bir tanesi de Excel'in 365 versiyonlarında kullanılan sıralı formülüyle, diğerinde ise bütün versiyonlarında kullanabileceğiniz şekilde göstereceğim. Birincisi dinamik bir formül. Yani sırf bir hücreye yazdığınız zaman diğerlerini de etkiliyor. İkincisi öyle değil. Şimdi anlatmaya başlayayım. Şimdi böyle bir tablomuz var. Amacımız işte buraya her seferinde burada şöyle seçip aşağı doğru çekmeden otomatik bir numaralandırma sistemi yapmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şöyle yapacağız. Şimdi bunu sileyim. Bakın bir tanesini sildiğim zaman A2 hücresini, diğerleri de silindi. Çünkü dinamik bir formül. Buna Excel'de 365 versiyonlarıyla gelen sıralı fonksiyonlarıyla yapacağım. Sıralı fonksiyon ne işe yarıyor? Bir satır ve sütunları baz alaraktan istediğimiz kadar bir seri oluşturmamızı sağlıyor. Bağ değer dolu sayıda herhangi bir aralıktaki dolu hücreleri saymaya yarıyor. Buradaki birleştir fonksiyonu aslında isteğe bağlı. Onu formül yazarken anlatacağım. Formülümü yazıyorum şimdi. Sıralı. Bir de karışmasın. Sırala diye bir formül var. Bu dizi sıralıyor. Bu sıralı farklı. Demin anlattığım işleve sahip. Biz burada sıralı kullanacağız. Pardon, eşittir. Demin seçemedim. Evet, sıralı. İç içe formül yine bağ değer dolu sayıda kullanacağız burada. Aralığımızı seçiyoruz şöyle. Aralığımızı seçtik. Parantezimizi kapatıyoruz. Kaç parantez açtıysak o kadar kapatmamız lazım. Yine kapattık. Şimdi buradaki Shift 6'ya basalım. Burada birleştir simgesi, biliyorsunuz bu. Ben şöyle istiyorum. 1, 2, 3 olsun. Sonunda da bir nokta olsun ama bu sefer hadi nokta değil de tire koyalım. Hani bu içindeki noktayı özelleştirebiliyorsunuz aslında. Bakalım Enter'a basalım ne çıkacak. Evet, tire çıktı. Şöyle de yapabilirsiniz. Pardon. Bu arada şunu da bir düzelteyim de hani videoyu sonradan tekrar izleyenler yanıltmayalım. Şurası B2, B9 olacak şu anda. Aralık olarak. Ya da onu sileyim şimdi. Şöyle yapayım. Ben orada formül metni yapmıştım aslında da. Evet. Formülümüz bu şekilde işliyor. Burada dediğim gibi şuradaki tireyi işte mesela tire parantez kapama gibi buraları özelleştirebilirsiniz. Şimdi ikinci yönteme geçeyim. Burada da yine aynı işlemi yapıyor ama mesela şurada dolu bir veri yoksa, yani burası boşsa mesela otomatik aşağıdan başlatıyor. İlk dolu hücreden başlatıyor numaralandırmayı. Bunu da göstereyim. Bunu da kullanabilirsiniz. Eşittir. Meşhur eğer formülümüzü kullanıyoruz burada. E boşsa fonksiyonu da iç içe kullanıyoruz. Bir hücrenin içinde boşsa doğru sonucunu, doluysa yanlış sonucunu verir bu. Onu yardımcı fonksiyon olarak kullanıyoruz. Şurayı düzelteceğim, burayı dikkate almayın. B18 burası. Burayı seçiyorum. Tablomun ilk hücresini seçtim, kapattım. Noktalı virgül.
Devam ediyorum fonksiyona. Boş ise dedik. Eğer B18 hücresi ne yapsın? Boş bıraksın. Değilse ne yapsın? İşte bağ değer dolu say. Bu sefer de B18, B20 şöyle pardon. Şurayı seçeyim ben ama düzelteceğim burayı. Şurayı sabitliyorum çünkü tablomun ilk verisi sabit kalsın, aşağı çekince de değişsin, yani numaralandırma olsun diye. F4 diyorum. Şuraya da yine tablomun ilk hücresini seçiyorum. Parantez kaç tane açtıysak o kadar kapatmamız lazım. Bakalım çalıştı mı? Çalıştı. Şöyle aşağı doğru çekeyim. Dolgu yok diyelim şuna. Şurayı da yeşil olsun. Şurayı da eşittir formül metni diyelim. Formülümüzün metni buraya gelsin. Evet, özetlemem gerekirse iki yöntem var. Yani 365 kullanıyorsanız bu daha iyi bir yöntem aslında. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama bu işte dediğim gibi şurada veri yoksa aslında bu da güzel. Aşağı doğru istediğiniz ilk dolu hücreden itibaren numaralandırma yapıyor. Boş olanları dikkate almıyor. Şöyle sileyim tekrar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.